Çağırıyorlar yanına. Instagram'ı istiyor arkadaşlar. Mısır'ın başkenti Kahire'ye hoş geldiniz. Bu videomda Kahire'deki ilk günümü anlatıyorum. Havaalanından indim ve kendimi sokağa attım. Hemen havaalanına dönüyoruz. Çünkü kendi şartlarımla Uber kullanmadan, herhangi bir taksi kullanmadan, yerel halkın kullandığı otobüsle havaalanından şehir merkezine geldim. Ardından hostele yerleştim ve kendimi sokağa attım. Macera başlıyor. Hepinize iyi seyirler. I will go city center with bus. City center bus. Yes. This green. This is station bus. Station bus. Yes, green bus, big blue. Blue. Very, no money. No Green. money. Okay, thank you so much. Go all the airport. Change bus. Okay, thank you so much. Welcome. Thank you. Şükran, thank you. Arkadaşlar havaalanından çıktım. Az önce çıktım. Çıktığım gibi de zaten hemen yapıştılar bana. 4-5 kişi çok ısrarcı insanlar var. Taksi deyip soruyor. Ben de otobüsle gideceğim. Otobüs tabelası var burada. Burada otobüs bekleyeceğim. Daha sonra birkaç durak sonra da otobüsü değiştirecekmişim, öyle anlattılar. Daha önce de araştırmıştım zaten. Felaket bir rüzgar, soğuk hava beni karşıladı. Mısır'da, Kahire'de ilk dakikalarım. Buradan amacım şehir merkezine gitmek. Şehir merkezine de hostelimi bulmak. Havaalanının önünden sadece shuttle geçiyordu. Şimdi ona bindim. Kahve vardı, buradaki şoför kahveyi aldı. Kahveyle giremezsin dedi. Kahveyi de direksiyonun yanına koydu. Giderken vereceğim sana dedi. Bu shuttle duyduğum kadarıyla otobüs durağına gidiyormuş. Ben de otobüs durağına gidiyorum. Şu an saat burada 5:30. Hava daha karanlık ve felaket bir soğuk var. Yaklaşık 10 derece bir sıcaklık. Çok acayip bir ülkeye geldim ben. Belli oluyor. Yani daha önce gittiğim ülkelere göre çok farklı bir ülkedeyim. Havaalanının girişinde pasaport kontrolüyle hiçbir sorun yaşamadım. Vizeyi aldığım yeri size gösteriyorum şu an. Vizeyi aldığım yerde, aynı yerde para da değiştirdim. Döviz bürosu da aynı zamanda orasıymış. İsmi bank bilmem ne. Orada paramı değiştirdim. Vizemi aldım ve pasaport kontrolüne geçtim. Pasaport kontrolünde kadın vardı. Kadın hiçbir şey sormadı. Baktı pasaporta. Geçirtti beni. Daha sonra gümrük kontrolde beni çevirdiler. Çantama baktılar ve pasaportuma baktılar. Pasaportta Tayland mühürünü gördü. 2-3 kere giriş çıkış yapmıştım Tayland'da. Kullanıyor musun dedi. Ondan şüphelendi polis arkadaş oradaki. Çantamı aradı. Çantada 5-6 paket sigara vardı. Onlara bakmadı bile. Sadece bir tane sigaranın içine baktı. Onu kırdı, tütününü açtı falan. Burada dedi kesinlikle yasak öyle şeyler, haberin olsun dedi. Dışarıda dedi servis ama dedi Mısır'da dedi kullanamazsın. Yok dedim, ben öyle şeyler kullanmıyorum. Öyle bir çanta aramadan da geçtim. Belki Tayland mühürü olanlar bu aramaya takılabilir. Bilgisi olsun. Şu anda şehir merkezine gitmeye başladık. Ve kapıda vize uygulaması var Kahire'ye. Sharm el Sheikh. Her neyse ismini pek söyleyemedim. Oraya vize ücreti alınmıyor ama Kahire'ye gelenlerden vize ücreti alınıyor arkadaşlar. Bu vize ücreti 25 dolar. 25 dolar kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ben kredi kartıyla ödeme yaptım. Komisyonda çekilmedi, herhangi bir komisyon. Direkt kredi kartımdan 25 dolar çekildi. Hostele girişim saat 2 ve çok zamanım var. Ben de bu zamanı böyle şehirler arası otobüslerde değerlendireceğim. Uber kullanmak yerine yerel halkın kullandığı otobüste yolculuk yapacağım. Bakalım Mısır'da bizi neler bekliyor. Mısır maceramız başlıyor arkadaşlar. Şu karşıdaki shuttle'da 2 dakika içerisinde otobüs terminaline geldim. Otobüs terminali böyle bir yer arkadaşlar. Buradaki 356 numaralı otobüs şehir merkezine gidiyormuş. Şimdi ona bineceğim. Square müziği. 50 pound verdim, Mısır poundu. Para üstü de bana 25 pound verdi. Yani yaklaşık olarak 22-23 TL bir ücret ödedim. Thank you, şükran. Fişi getirdi adam bana. 23, hatta 2 pound da geri vermemiş. Sorun yok.
Bomboş Kahire sokakları. 7 dakikada yürüme yolum var. Ve hostelin bulunduğu konuma geldim. Şuradan sağa sapınca hostele varmış olacağım. O ne güzel koktu. Ne yapıyorlar bunlar şimdi sabah sabah? Muhtemelen burada ekmek yapıyorlar. Çok da güzel koktu. Evet, burası ekmek fırını. Evet, içeride şunlardan yapıyorlar arkadaşlar. Evet, hostelin girişi burasıymış. Buldum. Şurada Green Hostel yazıyor. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Şu anda saate bakalım. Saat kaç oldu? Saat 7:20 geçiyor. Evet, hostelin girişine geldim. Muhtemelen burası. Asansörle de çıkılıyor galiba. Asansörü deneyelim. Şu çantadan kurtulsam en azından çıkıp kahvaltı edeceğim. Biraz hafifletmem lazım bu çantayı. Daha sonra ilk iş kahvaltı etmek olacak ve biraz dinleneceğim artık. Biraz oturacağım. Yoruldum. Havaalanından buraya gelmek yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Otobüs, trafik yoktu. 40 dakikaya yakın bir süre geçirdim. 15 dakika yürüdüm. Bir 20 dakikada havaalanında zaman harcadım. Otobüs durağına gitmek için. Asansör geliyor. Geldi, açık asansör geldi. Evet, turist de geldi. Good morning. Ben bir 9'a basayım. 9'da ne çıkacak? Evet. Çıkıyoruz bakalım. Bakın ne kadar kötü de gözükse asansör müzik çalmaya başladı. Hem de Titanic müziği çalmaya başladı. Titanic müziği koymuşlar asansöre. Çıkıyoruz, kapı mapı yok, başka böyle duvarlar eski usul. Kapıyı kendimiz açacağız tabii. Evet, Green Hostel yazıyor burada. Hello. Good morning. Geldiğim gibi Türkçe ders vermişler burada bakın. Hava arıyor, Türk iş nasılsın? Türkiye yazmışlar. Resepsiyonist arkadaş da burada uyuyor. Sağ tarafta banyo vardı. Şurada teras var. Terasta bir kişi takılıyor öyle. Şu çocuğu uyandırayım bakayım. Hello bro, good morning. I work here? Yeah. Okay. Are you looking for booking? Yeah, I have booking today but I think it's start 2 o'clock, huh? Hostelde çalışan resepsiyon arkadaşı uyandırdım. Dedim ben geldim. Oda doluymuş. Yani benim kalacağım yatak 12'den sonra boşalacakmış. 12'ye kadar zaten ben de takılırım. Hiçbir problem yok. Şimdi hostelin terasına çıktım. Terasın manzarası da böyle. Şöyle küçük bir alan var. Muhtemelen buradan yukarı da çıkılıyor. Diğer tarafa geçiliyor. Oraya da bakacağız şimdi. Manzara bu şekilde. Muhtemelen diğer tarafta daha da güzel bir manzara var. Odayı göremedim daha. Odanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve Kahire'ye hoş geldik. Manzaramız böyle 9. kat, en üst kattayız. Teras katı. Gayet de güzelmiş manzarası. Burada takılınır. Gayet beğendim. Zaten ben de akşamları çok dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Güzel bir yer oldu bana takılmaya. Burada gelip videolarımı editleyebilirim bilgisayarımla beraber. Birazdan buradan çıkacağım, bir soluklanayım. Kahvaltı etmeye gideceğim. Daha sonra da şehir merkezinde çarşıları, pazarları gezeceğiz. Güneş de az önce doğdu. Bir yarım saat oluyor doğalı. Ve hostelden çıkıyorum.
Hostelin terası manzarası çok güzel. Beğendim gerçekten. Çalışma alanı da var orada. Selamünaleyküm. Good morning. Şimdiki ilk duram Tahrir Meydanı olacak arkadaşlar. Etrafında bir restoran bulursam da kahvaltı edeceğim. Kahire'de güne gerçekten çok hızlı başladım arkadaşlar. Daha uçaktan indiğim gibi hostele geldim ve kendimi sokaklara attım. Ve yavaş yavaş da şehirde hareket başlamış zaten. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamış. Yol boyunca da birçok tabela gördüm. Bu tabelaya Muhammed Salah'ın, ünlü futbolcunun fotoğraflarını koymuşlar. Mısır milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na katılıyor. Onu kutluyorlar burada. Onu kutlamışlar daha doğrusu. Onun coşkusu vardı birçok reklam panosunda. Ve yol boyunca da cam kenarından baktığımda çokça Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını gördüm arkadaşlar. Sisi, buranın Cumhurbaşkanı. Az ileride sağda polisler var. Şimdi kamerayı kapatacağım. Bir sorun çıkmasın bakalım daha ilk günden. Daha sonra yayına devam edeceğim. Ve Tahrir Meydanı'na da ulaştım. Mısır'ın en ünlü meydanıymış. Gündüz kaos, gece kaos. Kaosu bitmeyen bir yermiş arkadaşlar. Tabii şehirde de neredeyse her şey bu meydan üzerine kurulmuş. Ve meydanda da tabii hemen yanında metro durağı. Bu metro şehrin çoğu yerine yayılıyormuş. Haritası da bayağı büyük metronun. Bunu da belki bir gün deneyeceğim. Meydandan bir sokak arkaya girdim. Bir falafelci buldum harita üzerinden. Oraya gidiyorum kahvaltı için. Ve birçoğunuz belki biliyordur. Ben de söylemek istiyorum. Ülkede geçerli para birimi Egypt Pound. Mısır Pound'u olarak geçiyor. 1 dolar 47 Egypt Pound'u yapıyor. 50 Pound yapıyor. 100 Pound da 91 Türk Lirası karşılığı. Yani düz hesapla 100 Pound 100 TL diyebiliriz. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde tabii kur değişecektir. Türk Lirası biliyorsunuz ki her gün değer kaybediyor. Şu anda benim kafamda 100 pound 100 TL. Az önce su aldım, küçük su aldım. Küçük suya 10 pound ödedim. Yaklaşık 9 Türk Lirası. Büfeden aldım onu. Şimdi de falafel yemeye gidiyorum. Haritadan güzel bir falafelci buldum gibi gözüküyor. Bakacağız şimdi. Ve sokaklarda böyle arkadaşlar. Sokaklardaki binalar neredeyse hepsi aynı tip. Çok az boyalı bina var. Boyasız binalar eski, yıkık dökük gözüküyor dışarıdan. Bence güzel bir gün bizi bekliyor. Bu videoda Kahire'de ilk günüm nasıl geçiyor? Kahire'de geldiğinizde neler yapabilirsiniz, neler yiyebilirsiniz, nerelere gidebilirsiniz? Bunları anlatıyor oluyorum. En çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de böyle küçük küçük bakkallar arkadaşlar. Neredeyse her köşede böyle bakkal var. Ve bakın şurası da bence bayağı ünlü. İnsanlar burada kuyruk oluşturmuş. Hemen sokakta şöyle ekmekler satılıyor. Bir tane deneyelim. How much that one? 10 pound. 2 pound. 2 poundmuş arkadaşlar. Ya al diyor, hangisini istiyorsan diyor, al diyor. Evet, az önce görmüştüm benim hostelin yanındaki sokakta. 2 pound arkadaşlar. 1,5 Türk Lirası. Şöyle bir ekmek aldım. Mısır'da Kahire'de yediğim ilk yemek, ilk şey şöyle bir ekmek oldu. 1,5 Türk Lirası. Ama gerçekten lezzetliymiş. Bunun arasına peyniri, domatesi koyacaksınız arkadaşlar ki muhtemelen insanlar öyle yapıyor. Tadı da bizim restoranlarda pide verirler ya hani kebabın yanında. Ona benziyor biraz. Şurada kıraathane tarzında bir yer var. Çay. Selamünaleyküm. Şu selam verdiğim yerde bir tane çay içeceğim ben. Hava bu arada soğukmuş. Yani hala rüzgar esiyor burada. Hava ısınmadı bir türlü. Saat 8.30 oldu. Hava durumuna bakalım kaç derece gösteriyor. 11 derece güneşli gösteriyor ama
Üşütüyor. İyi ki bu montu almışım ama zaten aldığım en kalın şeylerden bir tanesi bu. Ve çayım geldi arkadaşlar. 15 pound ödedim bunun için. Bakın değişik bir çay. Yanına da şeker geldi böyle. Bir çay bir ekmeğe 16 pound harcadım. Yaklaşık 13 TL çıktı cebimden şu ana kadar dışarıda. Harcamalarımıza devam edeceğiz. Kalem kalem hepsini söyleyeceğim. Yani sizi şöyle diyeyim, en uygun yolla Kahire sokaklarını gezdireceğim. Ve ben de zaten açıkçası çok zengin bir insan değilim. Sadece düşük bütçeyle güzel, konforlu seyahat etmeye çalışıyorum. Değişik yerleri görmeye çalışıyorum. YouTube kanalım büyüme aşamasında desteklerinizi bekliyorum. Böyle gezdiğim yerleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Çayımı içeyim. Daha sonra falafelciye gideceğiz. Ve bakın burada erkekler oturuyor. İçeride sağda kadınlar oturuyor arkadaşlar. Şurada köşede de kadınlar oturuyor. Erkekler, kadınlar hep beraber burada oturuyorlar. Bu arada çay da çok lezzetli. Bizim tomurcuk çayına çok benziyor tadı. Ona çok yakın. Gayet de güzel tadı var. Ve çayımızı içtik. Bir teşekkür edelim. Ayrıca içeride Türk kahvesi yapıyor arkadaş burada. Türk kahvesini de kumdan yapıyor. Şükran. Türk kahvesini böyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Kumda böyle. Burası da çay ocağı. Ve az önce aldığım ekmeği ikinciye denk geliyor. Böyle bisiklette taşıyorlar. Yürürken haritaya bakmadım ama bahsettiğim falafelci, gitmek istediğim falafelci de az önce geçtiğimiz kalabalık yerdeymiş. Ekmek aldığım yerin hemen yanındaymış. Zaten neden o kadar medettikleri belli haritada. Bu kadar insan var, kalabalık var. Evet, önünde de sıra var. Az önce buradan ekmek almıştık. Evet, burası gözüküyor. Bir daha bir kontrol edelim haritadan. Aynen burasıymış arkadaşlar. Burada peynirli falafelimizi alacağız. Ne dükkanmış arkadaş ya. Herkes bekliyor burada. Güzelse tabii yarın da gelirim buraya. Küçücük dükkan ama bakın nasıl iş yapıyor arkadaşlar. Dükkanın içerisi en fazla 3 metre 4 metre uzunluğunda. 2, 4, 6, 7 kişi var içeride şu an. Dükkanın ismi de El Sahur Rock Restoran diye geçiyor. Selamünaleyküm. Cheese falafel. How much? Peynirli falafel dedim. 20 pound aldı. Yanlış mı söyledim bilmiyorum ama 20 pound aldı. 180 para üstü verdi. Bilmiyorum ne olacak, ne gelecek. Yani 18-19 Türk lirasında bir şey gelecek. Bakalım ne gelecek. Numara sistemi yapmışlar. Parayı verdikten sonra numara verdiler bana. Ama adam tabii Arapça bağırdığı için anlamıyorum. Ben de başına bekliyorum. Çıkmış zaten. Evet, anlamadığımız için tabii numarayı çözemedim. Ha, no, it's okay. Şükran. Evet, pakette böyle verdi bana falafeli. Hemen şurada oturmaya yerler var. Buraya bir oturacağım bakalım. Ve falafeli açtım arkadaşlar. Şöyle yarım ekmek geldi. Az önce yediğim ekmeğin yarısını içine koymuşlar. Böyle falafel koymuşlar. Domates var. Hemen tadına bakalım. Vallahi çok güzel. Acı da değil, susamlı böyle. Domatesli. Mükemmel bir kahvaltı ve bu kahvaltı 17 TL. Yani şimdi daha iyi anladım. Bu dükkanın önünde neden bu kadar çok insan olduğu, neden bu kadar çok sıra olduğunu çok daha iyi anladım. Bakın içini tekrar göstereyim size. Gerçekten çok mutluyum şu an. Zaten Mısır'da aç kalmayacağımı biliyordum. Ama böyle güzel lezzetleri de çok uygun fiyata yiyeceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Tabii ki bir daha ne çeşitleri var. Sadece Google Maps'ten bunu önermişler. Peynirli falafeli çok güzel diye. O yüzden bunu söyledim ben. Yani normal bir insan bundan 3 tane falan yer aç karnına geldiğinizde buraya. İsmini de söyledim zaten size. Kahire merkeze gelirseniz mutlaka deneyin. Yanda oturan ablalar selam verdi bana da. Selamünaleyküm deyince şaşırdı bayağı hepsi. Türkiye deyince de çağırdılar yanlarına da. Bir tanesi geliyor yanıma. Yes. Picture.
Oh. Instagram? Instagram. Okey. Instagram'ı istiyor arkadaşlar. Instagram'ı ablaya veriyorum. Ah. Ehad. My name is Ehad. Ehad, yes. Yes. Thank you. What's your name? Hannah. Hannah. Oh, Nice to meet you. Nice to meet you. I want Really? yes. Wow. What is it? It's Gorayeba. Groyeba. Okay. Groyeba. From Tepes. So, okay, I try now. Okay. Good. Okay. Bizim kurabiyesi. We have to similar in Turkey. Yeah. Yeah, it's very good. I like it. Super. Thank you so much. Şükran. Şükran Hannah. Nice to meet you. Thank you so much. Çağırıyorlar ya. Hannah, thank you so much. Thank you. Thank you. Bir şey de demek istemiyorum. Daha Kahire sokaklarında bir saat geçirmedim. Kurabiyesi ikram etti. Valla falafelin üstüne çok iyi geldi. Şimdi Instagram'ını bakmış benim. Eşime Vera'ya soruyor. Arkadaşım mı diyor. Dedim benim eşim. Böyle suratı asıldı. Gittiler. Falafelciden çıkıyorum. Bu çöp falafelcinin hemen yanında. Aldığı siparişlere bakar mısınız arkadaşlar? Sabahtan beri dünyanın siparişini almış. Bildiğimiz şu an burası para basıyor. Parayı da hak ediyor mu? Bence sonuna kadar hak ediyor. Bu fiyata bu lezzet gerçekten çok güzeldi. Muhtemelen daha da güzel şeyler yiyeceğim burada. Bakalım 3 gün buradayız. Dolu dolu bir 3 gün geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.